Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber bu güzel çantamızı öreceğiz. Bu değişik, farklı, güzel modelimizi nasıl yapmışım onu öğreneceğiz. Eğer çanta yapmayacaksanız sadece model olarak da tek parça örerek istediğiniz yerde kullanabilirsiniz modeli. Eğer beğendiyseniz çantamızı lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Fikirlerinizi, görüşlerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Bu şekilde çantamız, siz isterseniz çıt çıt fermuar dikebilirsiniz ya da astarlatabilirsiniz ya da küçük bir kapak kullanabilirsiniz. Çantamızın ölçülerini videonun sonunda belirttim. Eğer merak ediyorsanız enenin uzunluğunun ölçüsünü. Lütfen kanalıma abone olup ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Beni Pinterest'te, Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın ismi. Örmemi istediğiniz farklı modelleri olursa Instagram'dan ya da Facebook'tan ulaşarak bana fotoğrafını yollayabilirsiniz. İstediğiniz modelin örebilirsem kanalımda paylaşırım. 200 gram ip yeterli olur çantamıza. 200 gram ip gitti. Ve çantanın videosunun içinde bu güzel, farklı, basit modelin, askı modelinin de örülüşünü anlattım. Onu da izleyebilirsiniz. Ve çantamızı örmeye başlayalım. Evet, çantamızı örmeye başlıyoruz. 3.50 milim tığ kullandım. Ve kat iple örüyorum. Şimdi çantamız iki motiften oluşuyor. Birisini örerek başlayalım. Şu şekilde halkamızı oluşturalım. Tığımızı içinden geçirip bir zincirle sabitliyoruz. Ve buraya 2 tane zincir çektik. Bu sabitlediğimizle beraber 3 tane zincir çekmiş olduk burada. Ve sihirli halkamızın içinden tığımızı geçirip tığımıza doluyoruz. İkisini bir seferde örerek ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Yine buradaki sihirli halkamızın içinden iki kez çıkardık. Tekrar doluyoruz ve bu şekilde 24 tane ikili trabzan yapacağız burada. İlk başta çekmiş olduğumuz zincirle beraber 24 tane ikili trabzan yapıp gelelim. 24 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra bu kısa ucumuzu bu şekilde çekerek sıkıştırdık iyice ortasını. Ama siz de kat iple örüyorsanız çok fazla çekiştirmeyin, ipimiz kopabilir. Şimdi burada ilk başta çekmiş olduğumuz zincirlerin en üstündekine batarak bir kaydırma yapıyoruz. Ve bir zincir çektik. Ve aynı boşluğa bir tane de sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızda bütün trabzanlarımızın tepesine bir tane sık iğne yapacağız. Hepsine birer tane sık iğne yapalım. Toplamda 24 tane sık iğne yapıp gelelim. 24 tane sık iğnemizi yapıp geldik. Şimdi bu birinci sık iğnenin tepesinden batarak ipimizi doladık ve kaydırma yaparak sıramızı birleştirdik. Bir zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa bir tane sık iğnemizi yaptık. Ve önümüzdeki boşluğa da bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi iki tane sık iğnemizi yaptıktan sonra tığımıza doladık. Ve buradaki zincir yaptığımız trabzana değil, bu yanındaki trabzana, yani bu sık iğnenin hemen altına denk gelen trabzandan tığımızı bu şekilde gövdesinden doluyoruz. İpimizi tığımıza doladık. Ve tığımızda olan 3 tane ilmeğimizin ilk iki tanesini ördük. 2 tanesi tığımızda kaldı. Tekrar doluyoruz. Ve önümüzdeki trabzanın da bu şekilde gövdesinden tığımızı takarak ilmeğimizi çıkardık. İkisini ördük. Tığımızdaki diğer 3 ilmeğin hepsini bir seferde örüyoruz. Ve arkadaki sık iğnelere batarak sık iğne yapıyoruz. 2 tane sık iğnemizi yaptık. Tığımıza doladık ve sıradaki trabzanın gövdesinden batarak
Yine bu şekilde ikisini ördük. İkisini tığımızda beklettik. Doladık. Önümüzdeki trabzanın da gövdesinden battık. Bu şekilde yine ikisini ördük. Tığımızdakinin üçünü hepsini bir seferde ördük. Ve sık iğneleri yapmaya da devam ediyoruz. İki tane sık iğne yaptık. Ve yine aynı modeli yapıyoruz. Trabzanların gövdesinden batarak ikili trabzan yapıp fıstık şeklinde birleştiriyoruz. İkisini ördük. Üçünü hepsini bir ördük. Sık iğnelerimizi 2 tane yapıyoruz yine. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerleyecek. Aralarda ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Ve trabzanlara bu şekilde ikili fıstıklar oluşturuyoruz. Evet, hepsini örelim. Toplamda bu fıstıklarımız 12 tane olacak. Hepsini buraya kadar örüp geliyoruz. Sıramızın sonuna kadar ördük. Şu anda 11 tane fıstığımız oldu. 12.'yi beraber örelim. Yine bu arada 2 tane sık iğnemizi yaptık. Tığımıza doluyoruz. Ve alttaki trabzanın gövdesinden batıyoruz. İkisini ördük. İkisi tığımızda bekliyor. Tekrar doladık. Ve burada ilk başta alt sıraya başlarken çekmiş olduğumuz 3 tane zincir vardı. O zincirin gövdesinden batalım. Tığımıza doladık. Ve ikisini ördük. Tığımızdakinin üçünü beraber ördük. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Ve ilk başladığımız sık iğneden bu şekilde batarak yine kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve aynı boşluğa bir tane de sık iğne yaptık. Şimdi burada şu alttaki sık iğnelerin gövdesinden batarak alacağız ilmeklerimizi bu şekilde. Ve tığımıza doluyoruz. Ve burada göstermiş olduğum sık iğnenin bu şekilde gövdesinden takıyoruz. Tığımıza doladık. Ve buraya ikili trabzan yapıyoruz. Ve fıstığımızın tepesine gelen sık iğneye batıyoruz. Bir sık iğne. Yanındakine de bir sık iğne. 2 tane sık iğnemizi yaptık. Bu arkada bir tane sık iğne atlamış olduk. Trabzanı yaptığımızın arkasına dek gelen sık iğnemizi atlamış olduk. Tekrar tığımıza doladık. 2 tane sık iğne yaptıktan sonra ve burada altta gördüğümüz sık iğnenin gövdesinden batıyoruz. Tığımıza doladık. Burada ikili trabzan yapıyoruz. Ve bu trabzanın arkasına gelen sık iğneyi atlıyoruz. Fıstığın tepesine gelen sık iğneye bir sık iğne ve onun yanındakine bir sık iğne. Aralarda ikişer tane sık iğnemiz var. Tığımıza doladık. Ve yine burada alttaki sık iğnenin gövdesinden batalım. İlmeğimizi aldık ve ikili trabzan yapıyoruz. Evet, fıstığın tepesine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Tekrar doladık ve alttaki bu aradaki sık iğnenin gövdesinden battık. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve bunun arkasına dek gelen sık iğneyi atlıyoruz. Fıstığın tepesine gelen sık iğneye bir sık iğne, yanındakine de bir sık iğne. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Aynı modeli sıranın başına kadar uygulayıp gelelim. Sıranın sonuna kadar örüp geldik ve en sonda burada bir fıstığımız kaldı. Onun tepesine de bir tane sık iğnemizi yapalım. Ve burada birinci yapmış olduğumuz sık iğneye batarak bir kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa bir tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi popcornlarımızı oluşturmaya başlayacağız. Bu alttaki fıstıklarımız 12 taneydi. Ve bu aralara yapmış olduğumuz trabzanlar da 12 tane oldu. Şimdi bu trabzanların bu şekilde gövdesinden batarak 12 tane popcorn oluşturacağız bu sıramızda. Bir zincir çekip bir sık iğnemizi yaptık. Ve buradaki trabzanımızın üstüne de bir tane sık iğne yapalım.
Tığımıza doladık ve burada altta yapmış olduğumuz trabzanlarımızın gövdesinden ipimizi çıkardık. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve tekrar doluyoruz. Yine buradaki trabzanımızın gövdesinden ikili trabzan, 5 tane ikili trabzan yapacağız buraya. Evet, buradaki trabzanımızın gövdesinden bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Tığımızı çıkarıyoruz. Ve burada birinci yapmış olduğumuz ikili trabzanın üstünden tığımızı taktık. Ve bu ilmeğimizi buradan kaydırma yaparak bu şekilde geçiriyoruz. Ve buradaki sık iğnelerimize aynı burada sıradakinden batarak 3 tane sık iğne yapacağız yan yana. 1, diğerine, 2, diğerine. 3 tane sık iğnemizi yaptık ve buradaki trabzanımızın üstüne geldik. Tığımıza doluyoruz ve buradaki popcorn'u aynı şekilde buradan devam edeceğiz. Tığımıza doladık. Altta yapmış olduğumuz trabzanın gövdesinden tığımızı taktık. Ve buraya ikili trabzan yapıyoruz. 1, aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3, 4, 5. Evet, buradaki trabzanımızın gövdesinden tutturarak 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Tığımızdan çıkardık. Ve burada birinci yapmış olduğumuz ikili trabzanın üstünden takıyoruz. Bu ilmeğimizi kaydırma yaparak buradan çıkarıyoruz. Popcornumuzu oluşturduk. Şimdi sıradaki sık iğneden başlayarak yine 3 tane sık iğnemizi yapalım. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Tığımıza doladık ve burada alttaki trabzanın gövdesinden batarak 5 tane ikili trabzanımızı yapalım. Tığımızdan çıkardık. Evet, yine buradaki trabzanımızın gövdesine yaptık. Ve birinci trabzanın tepesinden batalım. Ve kaydırma yaparak ilmeğimizi çıkarıyoruz. Popcornumuzu oluşturduk. Ve devam ediyoruz. Sıradaki sık iğneden yine 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve buraya bu trabzanın gövdesine yine 5 tane ikili trabzan yapacağız. Arada 1, 2, 3 tane sık iğne yapacağız. Gövdesine 5 tane ikili trabzan yapıp popcornlarımızı oluşturacağız. Evet, sıramız bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane popcornumuzu oluşturduk. Burayı iyice sıkıştıralım. Ve burada en sonuncu bir tane sık iğnemiz kalıyor. Ona da bir sık iğne yapalım ve sıramızı tamamladık. Ve burada ilk başta birinci yapmış olduğumuz sık iğneye batarak bir kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çektik ve aynı boşluğa bir tane sık iğnemizi yaptık. Önümüzdekine de bir sık iğne yapıyoruz. Burada bütün ilmeklerimize sık iğne öreceğiz. Sık iğnelerimizi yaparken burada oluşturmuş olduğumuz popcornumuzun arkasındaki ilmeği de unutmayalım. Buna da sık iğne yapacağız. Aralarda 3 tane sık iğne.
Popcornumuzun arkasındaki ilmeğe bir sık iğne. 2 popcornun arasındaki 3 tane sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne. Burada popcornun arkasındaki ilmeğe de bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Bu arada bu ortadaki ilmeğimizi iyice çekiştiriyoruz. Ve burada arkada bir düğüm atarak içinden yürüterek kaybedebiliriz. Şu şekilde bir düğüm atalım. Ve bu ipimiz bitene kadar buradaki trabzanların içinden altından tığımızla bu şekilde sırayla hepsinden tek tek çekerek ipimiz bitene kadar içinde gizliyoruz. Bir sıra boyunca anlattığım şekilde sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Toplamda bir sıra boyunca sık iğnelerimizi yaptık. 48 tane sık iğnemiz var. Şimdi burada yine birinci yapmış olduğumuz sık iğneye batıyoruz. Ve bir kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekip aynı boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızda hiçbir şekilde arttırmamız, eksiltmemiz olmayacak. Aynı alt sıradaki 48 tane örmüş olduğumuz sık iğnenin üstüne birer tane yaparak yine 48 tane sık iğnemizi çekip geliyoruz. Bu sırada da 48 tane sık iğnemizi örüp gelelim. 48 tane sık iğnemizi çekip geldik. Yine burada birinci sık iğnemize batarak ilmeğimizi çıkaralım ve kaydırmayla birleştirelim. Bir zincirimizi çektik. Aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada modelimizi oluşturmaya başlayacağız. Ve direkt 2 tane zincir çekip aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yaparak bu alttaki popcornlarımızdan oluşturmaya başlayalım. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptık. Kaydırma yaptığımız aynı sık iğnenin içine ve ilmeğimizi çıkardık yine ve birinci yaptığımız trabzana batarak ilmeğimizi tığımıza taktık ve kaydırmayla birleştirdik. 1 2 3 tane zincirimizi çektik ve önümüzdeki sık iğneden başlayarak 3 tane sık iğne yapacağız burada. 1 2 3 tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. Ve bu popcornlarımızın ortasına denk gelecek. Burada yaptığımız popcornlar. 3 tane sık iğne yaptıktan sonra 2 tane zincirimizi çektik ve önümüzdeki sık iğnenin içine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hepsini aynı sık iğnenin tepesine batarak yapacağız. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bu zincirimizi saymıyoruz tabi. Tığımızdan çıkardık. Ve birinci yapmış olduğumuz trabzanın tepesinden tığımızı geçirerek bir tane kaydırma şeklinde birleştiriyoruz popcornumuzu. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Ve sıradaki sık iğneden başlayarak 3 tane sık iğne yapacağız buraya. 1 2 3 3 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Ve önümüzdeki sık iğnenin içine bu popcornların arasına denk gelecek olan
buraya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğun içine. Beş tane ikili trabzanımızı aynı boşluğa yaptıktan sonra birinci trabzandan tığımızı taktık. İlmeğimizi bu şekilde kaydırma yöntemiyle çıkardık. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Ve önümüzdeki sık iğneden başlayarak yine 3 tane sık iğnemizi yapacağız. Burada da ve 2 tane zincir çekip önümüzdeki sık iğneye yine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Popcornlarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Yine toplamda 12 tane popcornumuz olacak. Buraya kadar örüp gelelim. Evet, sıramızın başına kadar ördük. 12 tane popcornumuz var burada. En sonda 3 tane sık iğne yaptık buraya. Ve buradaki sık iğnemizin tepesinden batarak kaydırmayla birleştirdik yine. Bir tane de zincirimizi çektik. Şimdi burada tığımıza 4 kez doluyoruz. İpimizi 1, 2, 3, 4. 4 kez doladıktan sonra burada trabzanlar yapmıştık. En alt sırada ikişerli. Bu trabzanların bu şekilde gövdesinden batalım. Şöyle arasından geçirdik ama arkadan çıkmayacak. Sadece trabzanları tutturduk. Tığımıza doladık. Ve bu şekilde 1, ikişer ikişer, 2, 3, 4, 5 seferde ördük trabzanımızı. Böyle uzun beşli bir trabzanımız oldu. Şimdi tığımıza doladık ve burada ilk başta 2 tane zincir çekmiştik. O zincir boşluğuna batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 3 tane bu zincir boşluğuna ikili trabzan yapalım. Aynı yere. Üç tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi tığımıza bir kez doladık. Ve aynı zincir boşluğuna yine buraya batarak birinciyi bir tane, ikinciyi 2 tane, üçüncüyü 2 tane olacak şekilde üçlü trabzanımızı yaptık. Tığımıza şimdi 2 kez doluyoruz. Ve buradaki popcornumuzu örerken burada oluşmuş olan bir tane ilmeğimiz vardı. Bu ilmeğimizden batalım. Ve şimdi üçlü trabzan yapacağız. İkisini beraber ördük. İkisini beraber ördük. İkisini beraber ördük. Üçlü bir trabzan yaptık. Şimdi yine 2 kez doladık. Aynı buradaki boşluğumuzda aynı yere batarak bir tane daha üçlü trabzan yapalım. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Ve burada öndeki 2 tane ilmeğimizi takıyoruz. Ve bu şekilde ilmek çıkararak kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Şimdi 2 kez tekrar doladık. Ve buradaki aynı boşluğa batarak yine ikişer ikişer çıkararak 1, 2, 3 kez ikişer ikişer çıkardık ve üçlü trabzan yaptık. Tekrar 2 kez doladık. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi bir kez doluyoruz ve buradaki zincir boşluğuna, buradaki boşluğa batarak birinciyi bir sefer ördük. Diğerlerini ikişer ilmek çıkararak üçlü trabzan yaptık. Ve aynı zincir boşluğunun içine 3 tane de ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ikili trabzan yapacağız. 3 tane.
Ve bu ortalarda yapmış olduğumuz 1, 2, 3 tane sık iğnemiz vardı. Bu sık iğnelerin ikincisine, yani ortadakine batarak bir tane sık iğne ile sabitliyoruz buraya modelimizi. Şimdi burada beşli bir trabzan yapmıştık. Bu beşli trabzanın ilk çıkardığımızda değil, ikinci çıkardığımızda 1, 2, 3, 4, beşli bir trabzanımız var. Bu trabzanın alttan bir ikincisine batarak burada trabzanımızı yapacağız. Tığımızda 2 kez doluyoruz. Ve şimdi gösterdiğim yerdeki trabzana doğru iniyoruz. Birinci değil, ikinciye batarak bir ilmek çıkardık. Ve bu ilmeğimizi ikisini bir sefer ördük. Diğer ikisini bir seferde çıkardık. Tığımızda 2 tane ilmeğimiz kalacak. Şimdi burada yine 4 kez dolayacağız. 1, 2, 3, 4. 4 kez doladıktan sonra bu alttaki ikinci grubumuz olan, burada fıstıklar yapmıştık ikişerli. Buna biraz önce batmıştık. Diğerine batarak yine beşli trabzan yapıyoruz burada. İlmek çıkardık. İkisini ördük. Diğer ikisini ördük. 3, 4. Tığımızdakinin üçünün hepsini bir seferde ördük. Beşli trabzanımızı oluşturduk. Şimdi tığımıza doluyoruz. Ve yine buradaki popcornumuzun yanındaki zincir boşluğuna batarak 3 tane ikili trabzan yapalım. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi tığımıza bir kez doladık. Aynı zincir boşluğuna batarak ilmek çıkardık. 3 tane ilmeğimiz var. Birisini ördük. Diğer ikisini beraber ördük. Diğer ikisini beraber ördük. Üçlü bir trabzan yaptık. Şimdi tığımıza 2 kez doluyoruz. Ve popcornumuzun arkasındaki buradaki ilmekten bir ilmek çıkardık. İkisini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. Ve üçlü bir trabzan yaptık. Tekrar 2 kez doladık. Aynı buradaki ilmeğimize batıyoruz. Aynı boşluğa. Bir ilmek çıkardık. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 zincir. 1, 2, 3 tane zincirimizi yaptık. Ve bu öndeki 2 tane ilmeğe battık. Bir kaydırma yaptık. Tekrar 2 kez doladık. Ve buradaki aynı boşluğa yine üçlü trabzan yapacağız. İkişer ikişer çekerek üçlü bir trabzan yaptık. Yine 2 kez doladık. Yine aynı boşluğa bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. İkişer ikişer örerek. Şimdi zincir boşluğuna geldik. Buradaki bir kez doluyoruz tığımızda ve buradaki zincir boşluğuna batıyoruz. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Birincisini bir tane ördük. İkinciyi 2 tane, üçüncüyü 2 tane üçlü bir trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Aynı zincir boşluğunun içine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Evet, şimdi burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Bu sık iğnelerin ikincisine, yani ortadakine batarak bir tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi 2 kez doluyoruz yine. Ve burada beşli trabzan yapmıştık. Bu beşli trabzanın birinciye değil, ikinciye çıkardığımız yerine buraya batarak bir ilmek çıkardık.
Ve ikişer ikişer ikili trabzan olarak örüyoruz. Tığımızda 2 ilmeğimiz kalıyor. Buraya 1, 2, 3, 4 kez ilmeğimizi doladık. Ve sıradaki buradaki yapmış olduğumuz ikili fıstıklarımız vardı. Bunların altından tığımızı geçirip ilmeğimizi çıkardık. Ve beşli bir trabzan yapıyoruz. 1, 2, biraz sonra döndüğümüzde buna batacağız. Buradaki trabzanı oluştururken ikinciye 3, 4, sonuncuyu üçünü bir seferde örerek beşli bir trabzan yaptık. Ve buradan devam edeceğiz. İkili trabzanlarımızı yapacağız. Evet, modelimizin oluşumu bu kadar. Aynı modelimizi tekrarlayarak sıra başına kadar örüyoruz. Ve burada birleştirme yerinde nasıl birleştirdiğimi hep beraber göreceğiz. Örüp gelelim buraya kadar. Evet, bir sıra boyunca yine modelimizi uyguladık. 12 tane tepelerimizi oluşturduk. En son burada 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve burada önümüzdeki 3 tane olan sık iğnenin ortasındakine battık. Ve bir sık iğne yaptık. Şimdi tığımıza 2 kez doluyoruz. Ve burada 4 kez dolayıp 5 kez de çıkardığımız trabzanımızdan yapmıştık. Aynı öncekileri ördüğümüz gibi ikinci ördüğümüz trabzanın bu kanatlarına batıyoruz. İlmeğimizi aldık. İkisini ördük. İkisini ördük. Ve şimdi burada ilk başta başlamış olduğumuz beşli trabzanımız vardı. Ondan da bir ilmek çıkaralım. Ve bunu kaydırma yaparak hepsinin içinden çıkarıyoruz. Şimdi burada oluşmuş olan ilmeğimizi arka tarafa doğru çekeceğiz. Buradaki biraz önce sık iğne yaptığımız ilmeğimizden bu ilmeğimizi arkaya doğru çekelim. Ve bir kaydırma yapalım buraya. Bu şekilde görünüyor bitiş yeri. Şimdi buraya kadar ilerlemeye ihtiyacımız olduğu için kaydırma yaparak bu alt sıradaki sık iğnelerin şöyle tepelerinden batıp kaydırmalarla ulaşalım oraya kadar. Şöyle önümüze gelen sık iğnelerden batarak kaydırmalarımızı yaptık. Ve buradaki popcornumuzun ilmeğine batalım. Buraya da bir kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve bu ilmeğimize bir de sık iğne yapalım burada. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çektik. Ve bu popcornumuzdan bu popcornumuza doğru ipimizi uzattık. Ve burada ilk baştaki trabzanların arka kanadından battık. Bir sık iğne yaptık. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çektik. Yine sıradaki popcornumuzun birinci trabzanının arka ilmeklerinden batıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde bütün popcornlarımızın bu ilk baştaki trabzanlarına batarak 5 tane zincir çekerek bir sık iğne ile birleştirerek sıranın başına kadar gelelim. Şuraya kadar örüp geliyoruz. Ve sonuncu modelimizin arka yönünde de 5 tane zincirimizi çektik. Ve burada ilk başta yapmış olduğumuz sık iğneye batarak bir kaydırma yapalım. Bir tane zincir çekiyoruz ve modelimizi çeviriyoruz ön yüzüne. Bir tane kaydırmayla buradaki zincir boşluğuna geçelim ve burada 3 tane zincir çekelim. Buraya şimdi üçlü trabzan yapacağız. Bir kez doladık tığımıza.
boşluğa batarak 1, 2, 3 kez de çıkardığımız trabzanlardan yapacağız. Tekrar tığımıza doladık. Yine buradaki zincir boşluğuna battık. 1, 2, 3 kez de çıkardığımız trabzanlardan 5 tane yapacağız buraya. Zincirle beraber 5 tane olacak. Evet, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü trabzanımız oldu. Şimdi 2 tane zincir çekelim. 1, 2 ve buradaki yine aynı zincir boşluğuna 5 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane üçlü trabzan yaptık. Tekrar tığımıza doladık. Bir sonraki zincir boşluğuna bir tane üçlü trabzan yapalım. Aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan yapalım. Bu şekilde 1, 2 kez de çıkardığımız trabzanlardan yapıyoruz. Buraya 4 tane. Evet, burada hepsini üçlü trabzan yaptık. Ve bu zincirimizin içine de birisi üçlü, 1, 2, 3, 4'ü ikili trabzanlardan oluşan 5 tane trabzan yaptık. Şimdi diğer zincir boşluğuna geçiyoruz. Burada da 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan yaptık. Aynı zincir boşluğuna tığımızı doladık. Aynı zincir boşluğuna battık. İlmeğimizi çıkardık. 1, 2, 3. 3 kez de çıkardığımız bir tane trabzan yaptık. Tekrar tığımıza doluyoruz. Önümüzdeki zincir boşluğuna 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü trabzan yaptık. 1, 2 tane zincir çektik. Tığımıza doladık ve aynı zincir boşluğunun içine 5 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, 5 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Ve önümüzdeki zincir boşluğuna bir tane üçlü trabzanla başlıyoruz. 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde oluşturacağız köşelerimizi ve kenarlarımızı. Aynı burada gösterdiğim gibi bütün köşelerimizi oluşturalım. 1, 2, 3, 4 tane köşe oluşturacağız. Evet, trabzanlarımızı yaptık ve 4 tane köşemizi oluşturduk. Şuralarda 1, 2, 3, 4 tane köşemizi oluşturup geldik. Şimdi burada en son yine üçlü trabzan yaptık. Ve şu şekilde birinci trabzanımızın tepesinden batıyoruz. Bir kaydırmayla sabitliyoruz. 1, 2,
3 tane zincirimizi çektik. Ve aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapalım. Önümüzdeki bütün trabzanlara ikili trabzan yapacağız bu sırada. Şu zincirle beraber 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve buradaki zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan yapalım. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Şurada yine aynı zincir boşluğuna 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Evet, devam edelim. Buradaki birinci trabzandan başlayalım. Ve yine ikili trabzan yapacağız. Hepsine diğer köşeye gelene kadar bu şekilde birer tane ikili trabzanlarımızı yapalım. Evet, hepsine birer tane ikili trabzan yapacağız bu köşeye kadar. Bu köşede yine buradaki gibi 2 tane ikili trabzan yapacağız. 2 tane zincir çekeceğiz. Aynı zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan yapacağız bu köşede de. Diğer bütün köşelerimizde de aynı şekilde burada arttırmamızı yapacağız. Evet, bir sıra boyunca yine köşelerimizde arttırma işlemimizi yaptık. Sıranın başına kadar geldik. Şimdi burada yine trabzanımızın tepesinden batalım. Bir kaydırmayla birleştirelim sıramızı. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Ve aynı kaydırma yaptığımız birinci trabzana batarak ikili trabzanımızı yaptık. Burada da yine alt sıradaki gibi hepsine ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerde de 2 tane ikili trabzan yapıp 2 tane zincir çekip 2 tane ikili trabzan yapacağız yine. Evet, bütün trabzanlarımızın tepesine birer tane ikili trabzan. Buradaki zincir boşluğuna 1, 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve 2 tane daha aynı boşluğa ikili trabzan yaptık. Ve trabzanların tepesinden başlayarak yine birer tane ikili trabzanlarımızı yapacağız bu sırada da. Evet, hepsine ikili trabzanlarımızı yapalım. Bu köşeleri de aynı şekilde yine yapıp geliyoruz sıranın başına kadar. Evet, trabzanlarımızı bir sıra daha örüp geldik. Toplamda şöyle baktığımız zaman köşeden 1, 2, 3 sıra trabzan örmüş olduk. Şimdi burada yine buradaki birinci trabzanımızın tepesinden batalım. Bir kaydırma yapalım. 1, 2, 3 tane zincir çektik yine. Ve şimdi bu sıramızı şu şekilde öreceğim. Buna batmayacağım bu sefer. Diğer trabzanın tepesinden başlayarak şu şekilde trabzanlarımızın arka tarafına doğru çevirdim. Ve bu arka ilmeğiyle beraber alttaki ilmeğini de tutturarak ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde arka ilmekleriyle beraber ikili trabzan yapacağım hepsine. Böyle birer tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu köşemizde de zincirlerin arka kanadından arka kanatlarına batarak yine ikili trabzanımızı yapalım. Birinciye bir tane ikili trabzan yaptım. Diğer zincirimizde de bu şekilde batarak
Aynı boşluğa bir tane daha yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan yaptık. Yani bu zincir yerine toplamda 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Yine bu kenarımızda da trabzanların aynı şekilde arka kanadıyla beraber bu alttaki ilmeği ikisini bir tutturup ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu şekilde yapalım ikili trabzanlarımızı. Bu köşelerimizde aynı işlemi uygulayacağız. Zincirlerimizde 3 tane ikili trabzan yapacağız. Birisine 2 tane, birisine 1 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arka kanatlarından şu şekilde batarak zincirlerimize. Şu iki parçadan oluşuyordu. Ben bu parçasını örmüştüm. Şimdi üç kenarını bu şekilde arka kanadından batarak örüyoruz. Önde ilmeklerimiz kalıyor. Üç kenarımızı bu şekilde ördüm. Bir kenarımızı normal trabzan yaparak ördüm. İki kanadından batarak. Evet, üç kenarımızı arka kanadından batarak bir kenarımızı normal ikili trabzan yaparak hepsine birer tane, köşelerimiz aynı şekilde 3 tane yapıyoruz köşelerde. Bu şekilde örüp geliyoruz bu parçamızı da. Evet, trabzanlarımızı örüp geldim. Bu kenarıyla bu kenarı ve bu kenarını aynı gösterdiğim gibi arka kanatlarından batarak ördüm trabzanların. Ama bu kenarını normal ikili trabzan ördüm hepsini. Sadece bu kenarında onu yaptım. Kapak ağız kısmına gelecek yeri normal ördüm. Ama siz isterseniz bu şekilde de bitirebilirsiniz. Burayı da aynı burası gibi örebilirsiniz. Şimdi burada en sonda ipimizi kesiyoruz. Ve ilmeğimizi bu şekilde çıkardık yerinden. Ve önümüzdeki birinci trabzana değil diğer trabzanın altından tığımızı takıyoruz. Ve bu ilmeğimizi arkaya doğru çekiyoruz. Bu şekilde ters yönünü çevirip aynı burada çıkardığımız ilmeğin olduğu altındaki yine ilmekle beraber üstündeki ilmeği tığımıza taktık. Bu ipimizi geriye doğru çektik. Sıra bitişlerimiz düzgün görünsün diye bu şekilde bitiriyoruz sırayı. Böyle daha düzgün görünüyor. Şimdi bu ucumuzu burada bir düğüm atalım. Alt ilmekte bir yerde. Çok sıkıştırmayalım. Biraz gevşek kalsın. Şu şekilde düğüm yapalım. Ve bu ilmeğimizi buradan trabzanların içine doğru çekerek çantamızın ters yönünde ilmeklerin içinden geçire geçire kaybedelim. Bu şekilde bir miktar ucumuzu yürüttükten sonra içinde kesiyoruz fazlalık ucumuzu. Evet, şimdi ben bu orta yeri için şöyle göstereyim. Buradaki gibi ortasına bir fıstık ördüm. Daha güzel göründüğünü düşündüm böyle. Ama siz isterseniz koymayabilirsiniz. Böyle boşta bırakabilirsiniz. Ya da buraya düğme falan da dikebilirsiniz. O fıstığı nasıl yaptığımı anlatayım şimdi. Şu şekilde parmağımıza doladık ve halkamızı yaptık. Tığımızın içinden ucumuzu çıkardık. Bir zincir çektik. Şöyle ilmeğimizi genişletiyoruz. Tığımıza doladık. Buraya fıstıklar yapacağız. Halkamızın içinden ilmek çıkarıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Tekrar ilmek çıkarıyoruz. Bunun bir sayısı yok. İstediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Daha şişman ya da daha ince yapabilirsiniz fıstığınızı. Ne kadar çok doldurursanız o kadar daha büyük olur fıstığınız. Şöyle saymak gerekirse 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ilmeğim oldu.
16, 18 tane ilmeğimiz oldu tığımızda. Şu şekilde hepsini bir seferde çektik. Şöyle sıkıştırarak buraya bir zincirle sabitliyoruz. Bir tane daha zincir çektik. Bu halkamızı da çekerek sıkıştıralım. Katibi çok da çekiştirmiyoruz. Biraz uzun olacak şekilde ipimizi kesiyoruz. Ve ilmeğimizi çıkardık. Ve burada arka kısmında şöyle düğümleyeceğim ben. Tam ortasına kaydıralım düğüm yerini. 2 tane düğüm attım burada. Bu ilmeğimiz üzerinde kalıyor. Bir ucumuzu buradan kenardaki ilmeklerden geçirelim. Tam ortalamak için, motifimizin o göbeğine denk gelmesi için. Şimdi kapak kısmına doğru, burası kapağa gelecek yer, burası da 3 dikilecek, birleştirilecek yer. Şu şekilde şöyle şuradan tığımızı geçirelim. Şuradaki ilk başta yapmış olduğumuz trabzanların arasından tığımızı takalım ve buradaki ucumuzu içe doğru çekelim. Ve buradaki alttaki trabzanların arasından da takıyoruz tığımızı. Tam burada taktığımızın hizasına gelen yer ya da bir yanı. Şöyle içe doğru çektik. İç yönünde de düğümleyeceğim şimdi ipimizi. Burada arka tarafta 3 kez düğüm atıyorum bu şekilde. 1, 2, 3. Şöyle bakalım. Elimizle düzenleyelim. Katip olduğu için şekil vermesi kolay oluyor. Şimdi bu uçlarımızı da aynı burada ilmeklerimizin arasından, trabzanlarımızın altından içinde yürüterek kaybediyoruz. Evet, bunu da anlatmayayım, zaman kaybı olmasın. Trabzanların altından geçirerek iki ucumuzu da içinden kaybediyoruz ilmeklerimizi. Ve bu kadar. Göbeğimizin oluşumu da. Şimdi kenar kısmını nasıl birleştirdiğime geçiyorum. Ben 3 kenarını arka yönünden örmüştüm. Bir kenarını trabzan örmüştüm. Trabzan olan kenarımızı buldum. Bunda da trabzan olan kenarımızı buldum. Bu şekilde ön yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyalım çantamızı. Ve bu şekilde bir halka oluşturalım. Bir tane düğüm attık. Şimdi burada çantamızın köşesinde 3 tane trabzan, ikili trabzan yapmıştık. Bu ikili trabzanların ortasındakine batıyoruz. Şu ikisine bir, diğer karşıda da aynı şekilde 3 tane trabzanın ortasındakine batalım. Ve bu ilmeğimizi bu şekilde çıkarıyoruz. Bir kaydırma yaptık. Bir tane zincir çektik. Ve aynı boşluğa bir tane de trabzan yapıyoruz. Bu ucumuzu da içinden yürütebiliriz. Evet, karşılıklı denk gelen bütün trabzanlarımıza bu şekilde batarak iki kanadından da tutturuyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Hepsine bu şekilde batarak sık iğnemizi yapalım. Çantamızın ters yüzünde. Bu arada ben parçalarımızı ütüledim yine. Bittikten sonra ters yönünden ütüledim. Ön yönünü elimle düzelttim. Tersinden ütüledim. Bu şekilde burada anlatacağım başka hiçbir şey yok. Hepsine birer tane sık iğne yaparak karşılıklı denk gelen ilmeklerimizi birbirine tutturacağız. Böyle köşe kısmında da hiçbir farklılık yok. Bütün trabzanların tepesine bir sıra boyunca sık iğne ile birleştiriyoruz. Bu köşeye kadar yapıp gelelim.
Evet, bir sıra boyunca üç kenarımıza sık iğne ile birleştirdik. Ve bu şekilde çantamızın ön yüzünü çevirelim. Şöyle iyice düzeltelim. Evet, birleştirme yerlerimiz bu şekilde gayet güzel göründü bence. Siz farklı bir şekilde birleştirmek isterseniz öyle de birleştirebilirsiniz. Şimdi burada sık iğnemizi bitirdikten sonraki ucumuzu şöyle bir tane zincir çekmiştim en son bitirdiğim yere. Bu şekilde ön yüzüne doğru çekelim, bu ilmeği tığımıza geçirip bir tane zincir çekelim burada. Ve şöyle trabzanlarımızın üstüne birer tane kaydırma yapalım. Bir sıra boyunca çantamızın ağız kısmı daha güzel görünsün diye. Şöyle kaydırma, tığımızı takıyoruz, ilmeğimizi alıp içinden geçiriyoruz. Bu şekilde bir sıra boyunca çantanın etrafında dönelim. Bu şekilde kaydırmamızı yapalım. Burada da önümüze bu ilmeklere batarak arada da burada nasıl düzgün görünecekse şuna batabiliriz. Şu araya alta da batabiliriz. Şuna batabiliriz. Buraları da güzel görünecek şekilde kaydırmalarımızı yapalım. Başladığımız yere kadar örüp gelelim. Bir sıra boyunca kaydırmamızı yapıp geldik. Ve burada ipimizi keselim. Ve bu ucumuzu çıkarıyoruz. Ve burada birinci yapmış olduğumuz kaydırmanın altından tığımızı geçirelim. Bu zincirimizdi. Şu ilk yaptığımız kaydırmanın altından takıyoruz tığımızı. Ve bu ipimizi kaydırmanın altından geçiriyoruz. Şöyle iç yüzüne doğru çevirdik. Şu alttaki ilmekle beraber şimdi ipi çıkarmış olduğumuz kaydırmanın göbeğinden tığımızı takalım. Ve çantamızın iç yüzüne doğru ipimizi çekiyoruz. Bu şekilde burada da bir kaydırmamız oluşmuş oldu. Bu ipimizi de yine çantanın iç yüzünde şu şekilde önce bir düğüm atıyoruz. Daha sonra buradaki trabzanların arasından içinden ya da bu kenar kısmındaki sık iğnelerin içinden geçirerek kaybedelim çantanın iç yüzünde. Fazlalık ucumuzu keselim daha sonra. Şöyle yürüttük. Bir miktar yeterli. Evet, bu şekilde oldu ağız kısmımızda. Gayet güzel bir model zaten. Çok güzel göründü bence çantada da. Yapması da çok da zor değil yani. Örgü örmeyi bilenler de bilmeyenler de bence biraz uğraşarak yapabilir. Şimdi askımızı örelim. Şöyle bir kilitimiz var. Siz isterseniz hazır askıda kullanabilirsiniz ya da farklı modellerde değişik askılarda örebilirsiniz. Şu yatağımızı takıp düğümümüzü içinden geçirdik. Bir tane zincir çektik. Ve bu ucumuzu da içinden yürüterek buraya 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 tane sık iğnemizi yaptık. Bu ucumuzu da çektik. Ve bu şekilde fazlalık ucumuzu şöyle yukarı doğru çekiyorum ki burada içinde kaybolsun. Bir tane zincir çekip çevirdik modelimizi ve sırayla hepsine birer tane sık iğne yapacağız. 4 tane yani.
1, 2, 3, 4 tane sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekip döndürdük yine. Bir sıra daha sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane. Bir zincir çektik, çevirdik. Şimdi burada modelimizi kurabiliriz. Önümüzdeki sık iğneye bir sık iğne. Diğerine de bir sık iğne. 2 tane sık iğne yaptık buraya. Tığımıza dolamıyoruz. Ve burada önümüzdeki sık iğnenin altındaki, şimdi yapmış olduğumuz sık iğne değil, alt sıradaki sık iğneler değil, bir alt sıradaki sık iğnelerin birincisinin altından şu şekilde tığımızı takıyoruz ve bu ilmeğimizi arkadan dolayıp buradan yukarı doğru çıkarıyoruz. Ve buraya bu şekilde bir sık iğne yaptık. Ve önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Çünkü 4 tane sık iğneye ihtiyacımız var. 1, 2, 3. Bu yaptığımız da bir sık iğne sayılıyor. Bu sonuncuya da bir tane sık iğnemizi yapalım. 4 tane sık iğnemiz var yine bu sıramızda. Bir tane zincir çekip modelimizi çevirdik. Önümüzdeki sık iğneye bir sık iğne. Sıradaki sık iğneye bir sık iğne. Ve şöyle bir alt sıradaki sık iğne değil, onun bir altındaki alt sırasındaki sık iğnenin altından şu şekilde tığımızı taktık, ucumuzu çektik. Şöyle elimizle düzelttik. Üçüncü sık iğnemizi bu şekilde yaptık. Dördüncü sık iğnemizi de sonuncusuna batıyoruz. Bir tane zincir çekip döndük. Önümüzdeki sık iğneye bir sık iğne. Diğerine bir sık iğne. Ve bir alt sıradaki sık iğne sırası değil, onun bir altındaki sık iğne sırasının altındakinden tığımızı takacağız. Şöyle ipimize doluyoruz ve çekiyoruz öne doğru. Şöyle elimizle düzeltelim. Çok bol olmasın, çok da böyle çekmesin, ip kasmasın yani. Buna sık iğnemizi bu şekilde yaptık ve dördüncü sık iğnemizi de kenardakine batarak yapıyoruz. Bir zincir. Yine döndük. Önümüzdekine bir sık iğne. Diğerine bir sık iğne. Ve bir alt sıradaki sık iğne değil, bir altındaki alt sıradaki sık iğnenin burada batmış olduğumuzla aynı hizaya denk gelen sık iğne. Yani yaptığımız sırayla beraber 1, 2, 3. sık iğne sırasının altındaki. Buradan tığımızı taktık, ilmeğimizi çıkardık. İpimizi düzenledik ve bir sık iğne. Dördüncü sık iğnemizi de yapıyoruz yine. Her sırada 4 tane sık iğnemiz var. Bunu yaptığımızla beraber bir zincir çektik. Modelimizi çevirdik. 2 sık iğne. Ve 3. sık iğneyi buradaki sık iğnenin altından batıp çıkarıyoruz. Ve kenardakine de 4. sık iğnemizi yapıyoruz. Bir tane zincir. Döndük. Yine 2 sık iğne. Buradaki sık iğnemizin altındaki boşluktan bir sık iğne. Ve kenardaki sık iğnemizden bir sık iğne. Evet, bu şekilde modelimiz bu şekilde görünüyor. Çapraz çapraz, bence çok güzel, hem kolay hem güzel bir askı modeli. Evet, bu şekilde ilerleyelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı şekilde örüp geleceğiz. Kaç santim olduğunu örüp geldikten sonra ölçerek size söyleyeceğim. Evet, askımızı ördük. Kaç santim örmüşük? Şimdi şu şekilde ölçelim. Çapraz askı olarak düşündüm ben çantanın askısını. Siz nasıl kullanacaksanız, çapraz mı yoksa omuz askısı mı, kendinize göre askının boyunu
uzatıp kısaltabilirsiniz. Şu ölçtüğümüz zaman 110 santim askımızın uzunluğu 110 santim oldu. Şimdi şu kilitimizi buraya sabitleyelim. Yine kenar kısmında bir tane zincirimizi çekip dönüşümüzü yaptık. Kilitimizi aldık. Buraya normal sık iğne yapacağız. Şimdi 4 taneydi sık iğnelerimiz modelimizi oluştururken. Bu şekilde ipimizi alalım ve bir kaydırma yapalım. Hepsine bir tane zincir çekelim. Diğer sık iğneye batalım. Kaydırma yapalım. Bir zincir çekelim. Öbür sık iğneden batıyoruz. Kilitimizle beraber kaydırma yaptık. Bir zincir çektik. Ve sıradaki sık iğneden de battık. Kilitle beraber yine bir kaydırma yaptık ve bir zincir çektik. Bu şekilde kilitimizi buraya birleştirdik. Şimdi ipimizi keselim. Bu ucumuzu çıkarıyoruz. Ve buradan arka yüzüne doğru ipimizi çekiyoruz. Buradaki ilmek de ters yönüne denk gelmeli. Burada askının iç yönüne bir düğüm attık. Ve ilmeklerin arasından geçirerek ucumuzu kaybedeceğiz şimdi. Ucumuzu bir miktar yürüttükten sonra fazlalığımızı kesebiliriz. Ve çantamızın buradaki boşluk yerlerinden kilitlerimizi geçirerek çantamıza tutturalım. Evet, çantamızın örülüşünü bitirdik. Askılarımızı da taktık. Ve çantamız bittikten sonra eni 22 santim oldu. Uzunluğu 23 santim oldu. Birleştirdikten sonra. Evet, çantamı beğendiyseniz lütfen yorumlarda görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bu şekilde ağız kısmına şu an hiçbir şey dikmedim ama bir çıt çıt dikebilirsiniz ya da küçük bir kapak yapabilirsiniz ya da astarlayıp fermuar dikebilirsiniz. Bu şekilde iki yönü de böyle güzel değişik bir çantamız oldu. Evet, yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Farklı güzel çanta tarifleriyle tekrar görüşmek üzere.